Osmanlı'nın son subayları ve Cumhuriyet'in ilk subayları bu okulda yetişti. Buraya gelerek Mustafa Kemal'in harp okulunu okuduğu sınıfı görebilirler. Mustafa Kemal'in elini değdirdiği kitapları, ders araçları gelişlerini görebilirler. Başka bir gerekçe, askeri müzeye gelerek haftanın 6 günü dünya tarihinin en eski askeri bandolarından bir tanesi olan Mehter konserini dinleyebilirler. Başka bir örnek, askeri müzeye gelerek Türk askeri tarihinde önemli olaylara cihan etmiş, önemli savaşlara sahne olmuş, dönemine tanıklık etmiş objeleri görebilirler. Mesela müzemizin hemen girişinde 2 adet büyük çaplı topumuz var. Bu toplar Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış ve İstanbul'un fethine tanıklık etmiş toplardır. Başka bir yerde örneğini görmeleri mümkün değildir. Bunları görebilirler. Müzelik Öyküler belgeselinin bu bölümünde öyle muazzam öyküler dinleyeceksiniz ki her biri birbirinden kıymetli. Harbiye Askeri Müzesi'nde Atatürk'ün yürüdüğü, öğrenci yıllarında dolaştığı koridorlarda dolaşırken, askeri tarihin birçok anına tanıklık ederken kendimizi çok şanslı hissettik. Bu binanın maneviyatını ülkemiz için, bizler için önemini şu şekilde anlatmak isterim. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşları. O dönemki bu genç subayların, genç subay adaylarının ruh hallerini anlayabilmek için şu anekdot çok önemlidir. Mustafa Kemal harp okulunda gelmiş, başlamış. Ali Fuat Cebesoy da yaklaşık 3 ay sonra harp okuluna başlayacak. Ali Fuat Cebesoy geliyor, nöbetçi subay karşılıyor kendisini ve Mustafa Kemal Paşa'nın sınıfına gönderiliyor. Ve Mustafa Kemal Paşa Ali Fuat Cebesoy'u burada karşılıyor, harp okulunda karşılıyor. Birlikte öncelikli olarak üst kata çıkıyorlar. Üst katta o dönem harbiyelilerin yatakhaneleri var. Ve Ali Fuat Cebesoy'un anlattığı şu, yatakhaneye çıktıktan sonra yatakhanelere bakıyorlar. Yatakhanelerinin denizi gördüğünü söylüyor Ali Fuat Cebesoy. Devamında sınıflarına gitmek istediklerini, sınıflara indiği zaman sınıfın karanlık olduğunu, önlerinde konutların olması sebebiyle, zengin konutların olması sebebiyle sınıfın karanlık sınıf olarak isimlendirildiğini söylüyor. Ve şunu söylüyor, sınıfımız karanlıktı ama yüreğimiz aydınlıktı, yüreğimiz aydınlık doluydu diye bir ifadesi var. Bu o dönemin, o subayların, genç subayların ruh haliyetini anlatmak için çok önemli bir anekdottur diye düşünüyorum. Müzenin kurulduğu binanın maneviyatını, Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu sınıfın yüreğimizde oluşturduğu coşkuyu, Ali Fuat Cebesoy'un Sınıf Arkadaşım Atatürk kitabında da geçen şu sözleri perçinliyor. Sınıfımız karanlıkta ama yüreğimiz aydınlık doluydu. Her müzenin kendisine göre bir öyküsü, çok nadir eserlerim mevcuttur. Ama size anlatacağım öykü çok ilginizi çekecek. Yıl 1453, İstanbul kuşatılmış, Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu Haliç'e Osmanlı gemilerinin girmesini engellemek için bugünkü Sarayburnu ve Galata arasına bir zincir geriyor. Haliç zincirinden bahsediyoruz. Bu zincir nasıl bir zincir? Bu zincir dövme demirden döverek yapılan bir zincir. Üzerinde çekiç izleri halen görülebiliyor. Bu zinciri dönemin Bizans İmparatoru 11. Konstantin Venedikli Soliga diye bir mühendisi yaptırıyor. Dolayısıyla bugün büyük çoğunluğu askerimizde olan bir zincirden bahsediyoruz. Bu zincirin diğer parçaları bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, İstanbul Deniz Müzesi'nde ve İstanbul Rumeli Hisar Müzesi'nde bulunmakta. Ama arz ettiğim gibi, bahsettiğim gibi önemli bir kısmı, büyükçe bir kısmı askeri müzede bulunuyor. Yani askeri müzeye gelenler İstanbul'un fethi sırasına şahit olmuş bir zinciri görebilirler ve Haliç'e gerilmiş bir zincirin parçalarını yakından görme imkanları var. İstanbul'un fethine şahitlik etmiş, Sarayburnu ve Galata arasına gerilmiş devasa Haliç zincirini yakından görmek, toplam 44 salonda sergilenen, Türk ordusunun kuruluş salonuyla başlayan Selçuklu ve Osmanlı kuruluş salonları ile devam eden bu muhteşem müzeyi görmeniz için birçok sebepten sadece biri. Askerimizde çok sayıda eser var ve çok çeşitli bir eser grubumuz var bizim. Bilindiği üzere Mehteran Birliği, Mehter takımı ta Orta Asya'dan itibaren gelen, günümüze de ulaşmış bir askeri bando. Mehteran takımı, Mehter takımı dünyanın en eski askeri bandolardan bir tanesi. Önemi ne? Sultan savaşa giderken
Mehteran Birliği ile beraber gidiyor ve Mehteran Birliği kendi ordusunu, yani Türk ordusunu şevke getirirken düşman askerine bir psikolojik çöküntü yaşatıyor ve müzemizde 1526 Kanuni Sultan Süleyman Mohaç Ovası'nda Avrupa Birleşik Ordusu'nu yenilgiye uğratıyor. Ve o sırada Mohaç Meydan Muharebesi'nde çalınan bir köz var ve bu köz şu an askeri müze koleksiyonunda, askeri müzede sergileniyor. Gelen ziyaretçilerimiz Mohaç Savaşı'na katılmış, Mohaç Savaşı'na tanıklık etmiş mehter kösünü askeri müzede görebilirler. Bizim hep bildiğimiz, hafızamıza yerleşmiş bir cümle vardır. Ordu millet, Türk milleti için ordu millet kavramı kullanılır. Bunun vücuda gelmiş, ortaya çıkmış fotoğrafını Harbi Askeri Müze'de görebilirler. Harbi Askeri Müze'de Hatıra-i Celadet topu diye bir topumuz var. Bu bir anı topu. Yıl 1916 Beyazıt Meydanı'nda Harbiye Nezaretinin önünde Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Ülkedeki erkek nüfusun büyük çoğunluğu savaşa katılmış. Bazı evden 1-2 asker katılımı var. Dolayısıyla asker ailelerinin geçim sıkıntıları var, desteğe ihtiyacı var. Bu durumda Harbiye Nezareti böyle bir çözüm buluyor ve bir ahşap top, Çanakkale'de yararlılık gösteren Skoda 30 santimlik bir topun maketi yapılıyor ve bu top üzerine altın ve gümüş çiviler çakılarak bir bağış sağlanıyor ve bu bağışta o gün sıkıntıya düşebilecek asker ailelerine yardım için kullanılıyor. Bu daha 20. yüzyılın başında 1916'da ordu millet kavramının ne kadar vücut bulduğunu gösterir. Mutlaka gelen ziyaretçilerimiz de bunu görmeliler. Ordu devlet, ordu millet olgusunun her bir köşeye sindiği muhteşem bir müze burası. Bu belgesele sığmayan o kadar çok öykü var ki, gidilip görülmesi gereken o kadar çok eser var ki bu müzede. Muhakkak gitmelisiniz. Mesela 1. Kosova Savaşı'nda kullanılan yeşil renkli sancağı görmelisiniz. Muhteşem kılıç koleksiyonlarını görmelisiniz. Pek çok farklı zamanlarda ve cephelerde askerlerin savaşırken başlarını koruyan miğfer koleksiyonlarını görmelisiniz. Çanakkale Savaşları hepimizin içerisinde bir yürek acısıdır, bir haykırıştır, bir onurdur, bir gururdur. Bunun bir örneği orada şehit olan 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in üniforması askeri müzede. Şehit olduğu sırada üzerinde bulunan üniformasından bahsediyoruz. Askeri müzede sergileniyor ve ziyaretçilerimiz geldikleri zaman bu üniformayı görebilirler. Çanakkale'de 57. Alay Hüseyin Avni Bey ile beraber büyük kısmını şehit etmiş bir alay. Sonrasında başka cephelerde, Suriye cephesinde de 57. alayı savaştığını görebiliyoruz. Ama komutanlığı ve bir bölümünü şehit etmiş Çanakkale Arnavutlu'nda bir alaydan bahsediyoruz. Ve o alayın komutanı Hüseyin Avni Bey'in üniforması da askeri müzede ve şehit olduğu sıradaki üniformasından bahsediyoruz. Ziyaretçilerimiz gelip Çanakkale Savaşı'nı, o ruhunu tekrar yaşayabilirler burada. Harbi Askeri Müzesi sonuçta bir savaş objelerinin sergilendiği bir müze. Tabii çok güzel hikayelerimiz olduğu gibi acıklı, hüzünlü hikayelerimiz de var. Gelen ziyaretçilerimiz müzemizin 2. katında 1913 yılında Harbiye Nazırı olan ve Sadrazam olan Mahmut Şevket Paşa'nın Harbiye Nezareti'nden Babali'ye giderken uğradığı suikaste kullanılan aracı görebilirler. Mahmut Şevket Paşa'nın suikaste uğradığı araba şu an askeri müzede 2. katta sergilenmekte. Mahmut Şevket Paşa bu suikast sırasında şehit oluyor. Yanındaki askerler yaralanır ve bugün Harbi Askeri Müze'ye gelenler Mahmut Şevket Paşa'nın şehit edildiği arabayı, Mahmut Şevket Paşa'nın şehit sırasında üzerinden çıkan üniformasını, yanında bulunan askerlerin üniformalarını görebilirler. Hatta suikasti yapan kişiler yakalandığı için suikastçilerin silahlarını da askeri müzede görebilirler. Hem müzeyi gezerken hem de öykülerini dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Her bir köşesinde, her bir vitrininde ayrı bir tarih var gerçekten. Gümüş kaplama tüfeğin öyküsü onlardan biri. 2. Mahmut
tedbirli kıyafetle saraydan çıkıyor. Bir kışlaya gidiyor. Kışlanın nizamiyesine gidiyor ve içeri girmek istiyor. Nizamiyede bulunan Anadolu'dan bir Mehmetçiğimiz, askerimiz nizamiye nöbetçisi o sırada. Sultanı tanımıyor tabii ki haklı olarak. Sultan ısrar ediyor, girmek istediğini söylüyor. Nizamiyedeki nöbetçi askerimiz hayır diyor, sultan ısrar ediyor. Bu birazcık süreç uzuyor ve sonunda sultan tekrar bir hamleyle girmek istediği zaman nizamiyeden içeri askerimiz dipçikle sultanı biraz itekliyor. Sultan da sonra dönüyor, tekrar saraya gidiyor ve ertesi gün nizamiye nöbetçisinin görevine, vazifesine bağlılığından çok etkileniyor. Kendisini dahi içeri almamasından çok etkileniyor ve o askerin, o Mehmetçiğin kullandığı silahı gümüş kaplatarak o silahın korunmasını sağlıyor. Harbiye Askeri Müzesi, tam da olması gerektiği gibi bir eğitimhane adeta. Kılıç koleksiyonlarının, miğfer koleksiyonlarının, ateşli silah koleksiyonlarının hemen hemen her devirden, her milletten örneklerini görebiliyorsunuz. Zaman içindeki değişimleri, coğrafyalara göre farklılıklarını yakından inceleyebilirsiniz. Özellikle Orhan Gazi'nin, Sokullu'nun miğferlerini görmelisiniz. Osmanlı'nın ikinci sultanı, Sultan Orhan Gazi'ye ait bir miğferimiz var. Üzerinde büyük ve güçlü Sultan Orhan, Allah'ın selamı seninle olsun, gücün, kuvvetin ölümsüz kılınsın ibareleri okunmaktadır. Bu bir Osmanlı sultanına ait en eski eserdir mesela. Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'in kurtarılmasından sonra 10 Eylül'de İzmir halkının hediye ettiği hatıra sancağını görebilirsiniz. Sancağın üzerinde üst tarafında kelime-i tevhid, ortasında ay yıldız, alt tarafında ise Fetih Suresi'nin bir ayetini görebilirsiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın o sırada Dolmabahçe'de hasta yatağında Ankara'da olan kızı Ülke Hanımefendi'ye çektiği son telgrafını yine askeri müzeye geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Müzelerin öyküleri vardır ve bu belgesel o öykülerin peşinden gider. Harbiye Askeri Müzesi'nin girişindeki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı topların öyküsünü, Osmanlı'nın en eski tüfeğinin öyküsünü dinlemek için buraya gelmelisiniz. Biz ziyaretçilerimizi askeri müzeye bekliyoruz ama sadece kendilerini değil, ziyaretçilerimizin annelerini, babalarını, çocuklarını, kardeşlerini, bütün ailelerini getirmelerini istiyoruz. Çünkü bu müzeye geldikleri zaman Türk askeri tarihinin aşamalarını görecekler. Örnek veriyorum, Türk kılıcının geçmişten bugüne kadar nasıl bir evrim geçirdiğini görecekler. Osmanlı'nın fitilli tüfekten çakmaklı tüfeğe, kapsüllü tüfeğe kadar ve iğneli tüfeğe kadar gelişimini görecekler. Osmanlı miğferleri ile Avrupa miğferleri arasındaki farkı görecekler. Askeri müzeler sadece size bir silah olarak bir kılıç, bir kama, bir top göstermez. Askeri müzeler metaından itibaren Türk askeri tarihini anlatırken size Türk tarihini anlatır. Türk tarihinin savaşlarını ve barışlarını anlatır size. Bir mücadelesini anlatır. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Anadolu'ya kadar mücadelesini görürsünüz.